Arkadaşlar hepinize merhaba. Son birkaç gündür sizlerle herhangi bir video paylaşamıyordum ama bugün haftanın ilk işlem gününde yeniden sizlerle gram altınla ilgili beklentilerimi paylaşmak istiyorum. Gram altınla önemli gelişmeler var. Hem altının ons fiyatında hem de dolar TL fiyatındaki gelişmeler gram altının da yukarı yönlü hareket etmesini tetiklemeye başladı. Öncelikle tabii her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer sizler de yayını ilk defa seyrediyorsanız hem kanalıma abone olabilir hem de bundan sonraki yayınları daha hızlı bir şekilde ulaşmak için de zili işaretleyebilirsiniz. Gelelim gram altına. Hafta sonuna girdiğimizde 245 lira 244 lira seviyelerinden gram altını kapatmıştık ama pazar günü ABD Başkanı Trump'ın yapmış olduğu açıklamada Çin'le ilgili vergi oranlarını artıracağından bahsetti. Bu da doğal olarak gram altının hatta altın ons fiyatının yukarı yönlü hareket etmesine sebep oldu. Diğer taraftan da gelişmekte olan ülkeler içerisinde yer aldığımız için biz dolar TL'nin de zaten hani içeride kırılganlık vardı. Bir de üstüne yurt dışındaki bu gelişmeler de eklenmiş oldu. Hatırlayacak olursanız daha önceki dönemlerde hep bu Trump'ın ya da ABD'nin Çin'le ilgili yapacağı anlaşmaların çok da fazla önemsenmemesi gerektiğini, işte Mayıs ayında zaten benim beklentilerim arasında bulunmuyordu herhangi bir açıklamanın ya da herhangi bir anlaşmanın olması. Trump'ın bunu seçim propagandası olarak kullanacağını, bunun da ilerleyen dönemlerde bir politik risk oluşturacağını ve altının ons fiyatının yukarı yönlü hareketini arttıracağını beklediğimi hepiniz biliyordunuz zaten. Ve bu da yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Bu hafta genel beklenti aslına bakarsanız ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin bir anlaşma aşamasına geçilmesi şeklindeydi. Hatta az önce ben yayına başlamadan önce Trump'ın yapmış olduğu açıklamada işte Çin'le ticaret yüzünden yaklaşık 500 milyar dolarlık bir zararlarının söz konusu olduğundan bahsetti. Ve bu da daha farklı adımların geleceğini ve bu atmış olduğu adımlardan da geri adım atmayacağını gösteriyor bize. Hani gram altın taşıyan yatırımcılar için tabii olumlu bir haber. Bu 248 lira seviyesinde hareket ediyor. Bizim beklentimiz hatırlayacak olursanız 245 liraydı benim beklentim. Ve şu anda hedefinde 252 liralara çevirmiş gibi görünüyor. Tabii yurt içinde bugün aslına bakarsanız biraz da hani bilgi kirliliği de oldu. Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul seçimleriyle ilgili açıklama yapması bekleniyordu ama halbuki bugün toplantı yapılmasına başlanacak ve birkaç gün içerisinde de açıklama yapması bekleniyor. Benim yine buradaki beklentim işte 1 Mayıs'tan önce zaten yayınlamış olduğum videoda hani 10-15 günlük süre zarfında açıklamalarını beklemiyorum şeklindeydi. Hani bu görüşümü hala devam ettiriyorum çünkü Yüksek Seçim Kurulu işte iki tarafı da çağıracak ve iki tarafla da onların taleplerini dinleyecek. İşte neden yeniden seçim yapılmalı ya da neden yeniden seçim yapılmamalı şeklinde tarafları dinleyecek. İşte orada araya ek bir belge gelirse ya da ek bir açıklama gelirse ne olur, bunları takip etmemiz gerekiyor. Bu da sürecin birkaç gün daha uzamasına sebep olabilir. Altın pazartesi günü açılışta 245 lirayı aşarak 246'lardan başladı ve şu anda gelmiş olduğu noktada 248 lira gerçekten önemini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerde 252 lirayı takip edeceğiz. 252'nin geçilmesiyle beraber işte 256'lar ve yıl sonu hedefimiz olan 260 liralara her geçen gün yaklaşıyoruz. Son günlerde altınla ilgili sorular soruyorsunuz ama içlerinize gerçekten hani çok da fazla içinizde çok fazla böyle sabredemeyen yatırımcılar var. Hani ben birçoğunuza sabredelim. Hani şu anda gelen haberlerden, verilerden çok fazla etkilenmeden altındaki pozisyonumuzu korumaya devam edelim şeklindeydi ama işte bazı yatırımcılar sattıklarını söylediler. Onlar da ucuzdan sattılar maalesef. Yeni alım noktaları için biraz daha beklememiz gerekebilir. Eskiden işte 240 liraları hedefliyordu. Ama şimdi biraz daha bunun seviyenin üstünde çıktığını görmeye başladık. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bol kazançlar dilerim.